Rahat bırakın beni. Uyaracağız güzelim. Bir şey yok. Bizimle az bir gelmen lazım. Aç. Olduğunuz yerde kalın. Biriniz daha silah çıkarırsa onu kalbinden vurun. Daha fazla vukuat yaratmak istemiyorum. Beni zorlamayın. Söyleyin diğerlerine kızın peşini bıraksınlar. Onu indirmene gerek yok. Güvenmiyorsan bana doğrultmaya devam et ve atla arabaya. Hadi beni bekletme daha. Drone'u da peşimden getirip uygun yerde indirmen lazım. Hadi atla arabaya. Arkada binebilirsin. Silahı her zaman hedeften uzakta tut. Tamam da sen kimsin? Kafamdaki soruların cevapları olabilirim diye düşünüyorum. Seni medyadan takip ediyorum. Birgen değil mi? Evet ama sen kimsin? Bana Organ diyebilirsin. Adamı ipe götür. Benim mafyalarla işim olmaz. Ben de mafya değilim zaten. Olmaya da hevesim yok. Şimdi sabah kaçırsam ne yapacaksın? Sıkmayacak biri olduğunu biliyorum. Korku insanın içine gizlenen en sinsi duygudur. Sen onu ben sana müdahale etmedikçe asla sıkmayacaksın. Ama insan duyguları bir çeşit yarış halindedir. Cesaret korku eksikliği değil, diğer duygularım korkuya galip gelmesidir. İki tanesi korkuya galip gelir. Birisi adalet duygusu, diğeri hayatta kalma güdüsü. Şimdi istersen seni bir kız kulesine götüreyim. Amcam olarak sana bir salep ısmarlayayım. Hem de sana bazı şeyleri anlatayım. Patron. Kız kaçtı maalesef. Yanında kız kaçıran değil, bomba istiyorum bamba. Defol. Maalesef kızı elimizden kaçırdık ama çözeceğiz. Horbulunların meselesi bizim namusumuzdur. Allah kahretsin. Senin davan benimkinim adalettir, dini devletin bu dava herkesin. Kanınla yazarsın ismini, halk verir hak ettiğini. Bir intikam geçici, biri hakikat kalıcı. Benim davam seninkin adalettir, dini devletin bu dava herkesin. Değil senin ya da benim. Şimdi daha iyi misin kızım? Kim olduğunu anlatırsan daha iyi olacağıma söz vereyim mi? Zaman anlamanın en iyi izahıdır. Ben de senin gibi kanun kaçaklarını tespit eder birisiyim aslında. Kanun mu? Polissin sen. Kanuna bağlı biriyim. Kanunu amca. Kanun mu kaldı? Her hizmeti özel şirketler sağlıyor. Polisi, jandarmayı bile. İstedikleri liberal ülke işte bu. Ama feci de içten içe bir faşizm var. Nasıl liberalizmse bu artık. Kanun önemli. Bu adamı tanır mısın? Atatürk bu adamdan feyz alarak kanunları yapmıştır.
Rusya'ya göre kanun toplum sözleşmesi demektir. Ama toplum kendi sözleşmesinden bir haber. Toplumun maalesef bilinçsiz olmasıyla ve ayrışmasıyla kanunun işlemezliğinin bir ilişkisi var kızım. Adamlar yaşayan bağışları yok ediyorlar. Beton ve ağaç biteceğini söyleyerek resmen dalga geçiyorlar ve toplum sessiz. Toprağı yok ediyorlar ve toplum sessiz. Suyu yok etmişler, paketlemişler. Toplum yine sessiz. Tüm sıkıntıların kaynağının çevre faktörü olduğunu anlamayan sürüyle insan var çevremizde. Bu mu toplum? Güç ve kanun doğru yerde buluşmadığı için toplumda böyle kalıyor. Güç ve kanunu birbirine bağlayacak olan şey de medyadır. Tek medya ne yapıyor? Toplumu sürekli ayrıştırıyor. Güç sahibi herkes ayrıştırıyor toplumu. Toplum ortak bir noktada buluşamıyor. Her yönden bölünüyorlar. Ama sen mücadelene devam et. Bir şeyler elbette değişecektir. Keşke başkaları da benim kadar mücadele versin. Ama geçtim başkalarını. Babam bile gidiyor, benim isyan ettiğim inşaatta çalışıyor. Çıvıracağım amca da. Koruca İnşaat ha? Korbud'un ve Usluca'nın amansız ittifakı. Ama bu ittifak korkarım ki çok yakın bir zamanda çatlayacak. Bizim inşaatların orada silahlı sesler duyulmuş. Kim lan onlar? Bizim çöplüğümüzde bizden izinsiz horoz ötüyorsa ya bizim kulağımız sağır ya da onların beyni sağır. O niyeymiş ki? O inşaatta bazı şaibeler var. Ve daha garibi bu işin ucu başka bir yerlere uzanıyor aslında. Bu dosya senin merak edeceğin bir dosya gibi duruyor. Arabayı hazırla. Gece operasyon var. Burada usulsüzlüklerle ilgili tespitler var. Ama aslında olayın ucu çok farklı yerlere açılıyor. İnşaattan da ötesi. Karşılıklı bir alışverişleri var. Zamanla anlatacağım. Sana kartımı vereyim, beni ara. Senin bana telefon vermene gerek yok. Artık kalkalım mı? Çok sıra dışı bir yer. Korumaya alınmalı gerçekten de. Öyledir canım evim. Sana bir şey soracağım. Maskeli adamın seninle ilgisi var mı? Hayır. Kim maskeli adam? Beni senden önce birisi kurtardı. Zulüm kalbimizde mi? Dilimizde mi? Yoksa elimizde mi? Gece edeplidir. Gündüzün ayıplarını örter. İçinde bulunduğum bu düzen, bir şeyler yanlış sanki. Silah, kan, şiddet, bitmek bilmeyen bir güç gösterisi. Güç gerekli ama eksik olan bir şey var sanki. Az önce birini vurdum. Belki öldü. Daha önce de öldürdüm. Ama bir insan bile olmayı beceremeyecek, zalim bir hayvana dönüştüyse, onun da katli vacip değil midir ey kalbimdeki berduş bilge? Sen iyi biri misin? Sana güvenebilir miyim? Bu hayatta öncelikle güvenmen gereken aklın ve vicdanın. Başkasına gerek bile yok. Hoş bulduk Savran kardeş. Santimekan senin. Biz çekilip gidelim istersen. Lan biz seninle hesaplaşmadık mı? Ne işin var senin adamların bizim inşaatta? Sen uslu durmayacak mısın? Ne oluyor? Ne bu şiddet? Ne bu tantana? Kardeş mekana böyle girecek ne oldu? Bana mı soruyorsun lan? Ne işin vardı inşaatta? Adamlarını yollamışsın. İnşaata mı? İnsan soyadının tersidir diye boşuna demezler. Uslu durmayan sizsiniz. Yine kim bilir neye bulaştınız. Çok kıymetli ortaklarına sor.
Hepimizi acıdı baban onlarla ortaklık kuracağım diye. Jacoben'le yanaşacağız diye vefa nedir unuttunuz. Gerçek yüzleri çıkmaya başladı mı ortaya? Bana bak Selo. İşlerimize karıştığını, biatlar karıştırdığını görmeyeyim. İşine bak, yoksa iyice ekmeğin kalmaz. Kimin adamları olabilir ki bunlar? Bilmiyoruz baba. Dava nerede? Vallahi o da hangi nerede ben de anlamadım. Bu aralar yok ortalıkta. Bir arayayım onu ben şimdi. Bildiğin bilmediklerinden çok mu bari? Hangisi daha fazla? Baba bildiklerimin gücü bilmediklerime yeter evelallah. İlin irfan Allah'tan. Savran Adım. Onu biraz size anlatayım. Savran çok sert görünür. Ama onun içinde bir yerlerde benim gibi bir yumuşak taraf da yok değildir. Bana bildiğim tüm dövüş sporlarını o öğretti. Silah kullanmayı, ata binmeyi. Harika bir askerdir. Ama babama fena halde hayrandır. Oysa babam onun kadar dövüş filan bilmez. Ama babamın zihnine hayranlık duyar. Babam da onunla sır ortağıdır zaten. Benim hazır olmadığımı düşündüğü için çocukluğumuzdan beri önce her şeyi abimle paylaşır. Babam bilgisini abimle paylaşır, fikrini ise benimle. Beni hep daha akıllı bulur. Bu arada insanlar bazen akılla ahlakı karıştırıyorlar. Neyse, konumuz bu değil. Savran bu imparatorluğun başında olacak olan babamdan sonraki tek adaydır. Canım burada çok ilginç iddialar var demek bunu verdi sana. Evet babacan bir adam, adı Urgan'mış. Urgan mı? O nasıl isim ya? Ne bileyim canım, anlamadım ki. İpe götürüyorum dedi insanları. Yani böyle senin gibi ben de kanun kaçakların peşindeyim falan filan dedi. Anlamadım, polis falan galiba. Derin devlet falan da olabilir. Bu dosyayı verdiğine göre yeni birisi herhalde. Vallahi sen yine dikkat et canım ya. Biliyorsun gazetede bunları yayınlayamam. Ama sosyal medyada yayınlarız tabii zamanla. Başımız sıkıntıya girmesin de halk desteğini aldığımız ölçüde yavaş yavaş ilerleyelim derim canım. Vallahi halk uyuyor. Ne zaman uyanacak bilemeyiz. Ama bir şey uyandıracak bu halkı. Bakalım ne? Ya şimdi sağlam inşaat şirketleri de vardır elbet ama senin olayın kültürel bir direniş olmasıyla çok anlamlı Canım canım. sağlam olsa ne olur? İnsanları üst üste koymak hangi akıl çağrının ürünü? İnsan dediğin enlemesine yaşar, boylamasına değil ki. Değil mi ya? Bu apartman saçmalığını kim icat ettiyse aslında benim onu bulmam lazım. Oho! Onun için Roma tarihine uzanmamız gerekir. Nasıl oldu lan? Anlatın. Abi vallahi bir anda maskeli bir adam çıktı. Bize sıktı. Oğlum hepimiz maskeliyiz. Sana ne maskesinden? Abi özür dileriz. Cemil'i de kaybettik. Size 3 gün boyunca ne yemek ne su. Eğer ölümü ensenizde hissetmezseniz midenizde hissedersiniz. Horoz bazen sabahı müjdelemez. Bazen de karanlığı kovmak için öter. Ama bazı ötüşler erken gelir, hem kendini hem kümesteki herkesi tehlikeye sokar. Velhasıl kelam. Evlatlar, bu veryansını kim çıkardıysa onu bulmamız lazım. Bana bilgiyle gelin. Elimizdeki bilgi ne? Evet Savran. Baba, Taş Mehmet'ten şüpheleniyoruz. Kendisini takip ediyorum. Az önce kuvvetle toplantıya girmiş. Etraftaki kameralara baktırdık mı? Kameralarla oynuyorlar baba biliyorsun. Kafti Baker grubu çıktığı bütün kameralarla oynuyor. Dolayısıyla hiçbir kolluk şirketi bile kameralara güvenmiyor. Bütün kayıtları çöpe atıyorlar. Olsun, biz yine de baktıralım. Sen ne diyorsun dava? Baba ben diyorum ki Kibrimiz. güvenimizin içine çoktan yerleşmiş olabilir. Batış'ta senin bu kardeşin yine sır gibi konuşuyor. Ne demek istiyorsun evlat? Ben anladım baba. Korbudundan mı kastediyorsun kardeşim? Onlara fazla güvendik. Belki de güvenmek isterik. Kardeş, bu kendi bacaklarına sıkmak olur. Bu düşünceden vazgeç bir an önce. Bunu bir daha duymak istemiyorum. Paranoya bizi büyütmez, çürütür. Ama bazen paranoya sadakatin kılığına da girebilir. Ey İlhamlı halkı! Korbud'un usluca ortaklığının karanlık emellerini öğrenmek istiyorsanız elimdeki şu dosyaya bakmalısınız. İnşaatta metalurji uçsuzluklarına dair ne tespitler var. Lütfen evlerimizi neydi belirsiz bu gibi şirketlere değil, düzgün şirketlere verelim.
İlk kızı bile susturamadın, benden ödemenin bir de tamamını mı talep ediyorsun? O iş daha bitmedi. Bazı işler tek atımlıktır kuvvet, sen de birisin. Hallettin. Halledemezsen eline yüzüne bulaşır. Çünkü alem duyar. Oranın kameraları hep bozuk. Çalışmıyor bile. Bir şey çıkmaz yani, rahat ol. Ben kamerasında değilim. Hepsi elimizde. Ama bir kızın diline hakim olmak, onu elinde tutmak çok zor. Sonra da meta muhabbeti yapınca kızıyor bu kadınlar. Konuşup duruyorsunuz ya. Susturup alıp köşeye atacaktık. Sonra da ihale uslucalara. Ne olacaktı başka? Bizim adımız cinayete mi anılıyor? Onların adı Ayşe çıkmış. Su testisi su yolunda kırılır. Kızın sustur, usuca yık, paranın içi misli elinde. Ya sizin gibi bir ailenin ilhamı da içine. Kuvvet. Kuvvetine saygım var. Ama bu işler seni aşar üstad, bilmesen daha iyi. Ben param gelmeden çelle koyamam. Önce çelle kuvvet. Bizde racon, bu işlerde önce para, sonra çelle. 40 yıllık raconunu da isteyeceksin Cemal. Yarısını bile vermedin. Şu dışarıdaki araba. Cadillac'ın SI kasası değil mi o? Evet, sevdiğim bir kasadır. Boş ver onu. Lan! Ne yapıyorsun lan sen? Elektrikli arabaya geç. Bunlar doğaya zararlı. Ama tahmin ediyorum ki Turanlar bunu yapmış olabilir. Bir kızın peşinde 5 adam anca Turanlar yollar. De kimin adına yaptı? Turanlar alemin tetikçiliğini yapar. Dava? Ne kızı? Sen nereden biliyorsun bunu? Efendim maalesef hepsini inceledik ama İlhamlı'da hiçbir kamera aktif değil. Olanların da hepsi uygunsuz yolcular gösteriyor. Yine her zamanki gibi hackern işler. Teşekkürler Mete. Sen çıkabilirsin. Nereden biliyorsun 5 adam olduğunu? Niye yüzünü gizledin ki? Neyden saklanıyorsun? Meşru zeminde kanıtımız yok. Demek ki gayrimeşru zeminde soruşturmamızı açacağız. Oradan yüzeye çekmeye çalışacağız. Benim davam seninkinin, adalettir dini devletin. Bu dava herkesin, değil senin ya da benim. Kinle beslenen kör olur, halkla yürüyenler olur. Kan davası susar çığlıkla, halkın davası yankılanır dağlarda. Kanla yazılır öfke, hakla yaşar devlet. Seç davanı dava, hangisi senin kaderin? Kanla yazılır